Beyniniz yalnızca yaklaşık 12 watt güçle çalışıyor desek kulağa inanılmaz gelir değil mi? 12 watt küçük bir ampulü ancak yakmaya yetecek kadar düşük bir güçtür. Ve bu kısıtlı enerjiyle beyniniz yüz milyarlarca sinir hücresini çalıştırarak anılar oluşturuyor, problem çözüyor, müzik bestelemenin veya evrenin gizemlerini düşünmenin üstesinden geliyor. Öte yandan günümüzün en gelişmiş yapay zeka sistemleri ve süper bilgisayarları benzer görevlerde milyonlarca watt seviyesinde enerji tüketiyor. Peki bu devasa farkın sebebi ne? İnsan beynini bu denli verimli kılan ne? Ve bu durum genel yapay zeka hedeflerimizi nasıl etkiliyor? Bu videoda insan biyolojisinin enerji tasarrufu harikasıyla yapay zekanın doymak bilmez enerji iştahını kıyaslayacağız. Beynimizin evrimsel sırlarından bedenlenmiş zeka kavramına, kolektif aklın gücünden geleceğin enerji verimli yapay zeka araştırmalarına uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız başlayalım. İnsan beyni enerji verimliliği konusunda gerçek bir şampiyon. Yaklaşık 86 ila 100 milyar nörondan oluşan beynimiz sadece 12 watt gücünde enerjiyle çalışıyor. Bu ortalama küçük bir ampulden bile daha az. Vücudumuzdaki en aç organ olmasına rağmen dinlenme halinde vücut enerjisinin %20'sini kullanır. Mutlak güç tüketimi açısından bakıldığında beynimizin ihtiyacı çok mütevazi. Bu ufak enerji bütçesiyle gerçek zamanda düşünme, algılama ve karar verme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bunu mümkün kılan şey beynin son derece optimize olmuş bir biyolojik bilgisayar olması. Beyindeki hesaplamalar dijital sistemlerden farklı şekilde çalışır. Dijital bilgisayarlar hesaplama yaparken transistörlerini kesin 1 veya 0 eşiklerinde çalıştırır. Bu yüksek kesinlikli ve kararlı sinyaller enerjiye mal olan güçlü elektronik darbeler gerektirir. Beynimizdeki nöronlar ise aksine analog ve gürültülü sinyallerle işlem yapar. Bir nöronun elektriksel aktivitesi tam olarak keskin bir eşik değildir. Aksine sürekli değerler alabilir. Küçük dalgalanmalarla yeterince iyi bir çıktı üretir. Bu gürültü ve düşük kesinlikli sinyaller beyne ilginç bir avantaj sağlar. Hesaplamalarını bir parça belirsizlik pahasına enerji tasarrufuyla yapar. Sonuçta beynimiz yeterince doğru sonuçları minimum enerjiyle elde edecek şekilde evrimleşmiştir. Örneğin beyniniz bir problemi çözerken her bir nöronu tam kapasite çalıştırmaz. İhtiyaç duyduğu bölgelerde tüketimi arttırır. Diğer kısımlarda düşük enerji modunda kalır. Yani gerektiğinde enerji kullanımını ayarlayabilir. Bu esneklik dijital cihazlarda yeni taklit edilmeye çalışılan bir özelliktir. Kısacası insan beyni hesaplamayı bir yarış arabası gibi tam gaz yapmak yerine akıllı bir hibrit araba gibi duruma göre vites değiştirerek yapar. Beynin bir diğer mucizesi de verimlilik ilkeli tasarımıdır. Her bir nöron biyokimyasal süreçlerle çalışır ve aynı anda binlerce bağlantıdan sinyal alıp gönderebilir. Bu paralel yapı büyük bir hata tolere etme yeteneğiyle birleşir. Tek nöronlar gürültülü sinyaller üretse de büyük ağ düzeyinde ortalama alarak hataları düzeltir ve güvenilir bir sonuç ortaya çıkar. Bu sayede süper kesin hesaplamalara gerek kalmadan problem çözme ve algılama görevlerini başarır. Örneğin gözlerinizden gelen görüntü sinyalleri eksik veya gürültülü olsa bile beyniniz bu sinyallerden anlamlı bir görsel sahne inşa edebilir. Enerji verimliliği için bir diğer püf noktası beynin gereksiz lüksten kaçınmasıdır. Dijital bir işlemci her hesaplamayı en yüksek doğrulukta yapar. Örneğin 32 bit ya da 64 bit hassasiyetle. Ve bu da enerji tüketimini arttırır. Beynimiz ise en gerekli olana odaklanır. Bir nesneyi tanırken milimetrik ölçümler yapmaz. Genel hatlarıyla tanımak yeter. Bu tıpkı bir resmi fotoğraf makinesiyle ultra yüksek çözünürlükte çekmek yerine hızlı bir eskizle yetinmeye benzetilebilir. Sonuç, beyin işe yarayacak kadar bilgiyle yetinir ve gereksiz detaylara enerji harcamaz. Elbette beynin bu enerji cimriliğinin bir sınırı var. Çok karmaşık hesaplamalarda insan zihninde zorlanır. Ancak gündelik hayatta yaptığımız çoğu işi yüzleri tanımak, dili öğrenmek, espri yapmak, sezgisel kararlar vermek gibi beyin adeta cep yakmayan bir led ampul misali halleder. Bu yüzden enerji söz konusu olduğunda biyolojik zeka ile yapay zeka arasında uçurum oldukça büyüktür. Şimdi madalyonun öbür yüzüne yapay zekaya bakalım. Dar alanda çok başarılı AI sistemleri geliştirdik. Örneğin bir satranç motoru dünyanın en iyi büyük ustalarını yenebiliyor. Ya da bir dil modeli sizin için makaleler yazabiliyor. Fakat bu başarıların perde arkasında muazzam bir enerji tüketimi yatıyor. Örneğin OpenAI'nin GPT-3 modeli, ChatGPT'nin temelini oluşturan devasa dil modeli eğitilirken yaklaşık 1300 megawatt saat elektrik harcadı. Bu miktar ortalama 130 Amerikan evinin bir yıllık enerji tüketimine denktir. Sırf bir yapay zeka modeline kalıpları öğretebilmek için küçük bir mahallenin bir yılda yaktığı elektriği harcadığınızı düşünün. Bu eğitim işlemi süper bilgisayarlarda haftalarca aralıksız süren hesaplamalarla gerçekleşti. Sonuçta GPT-3 çok şey öğrendi. Ancak enerji iştahı da hayli kabarıktı. Benzer şekilde bu modelleri çalıştıran altyapılarda enerji canavarıdır. Ortalama bir dizüstü bilgisayar işlemcisi 150 watt tüketirken dünyanın en hızlı süper bilgisayarları 21 milyon watt, 21 megawatt üzerinde güç çekebiliyor.
Bu süper sistemlerin bir kısmı yapay zeka simülasyonları veya büyük ölçekli hesaplamalar için kullanılıyor ve elektrik sayaçlarını hızla döndürüyor. İsviçre'de Blue Brain projesi kapsamında yapılan hesaplamalar ise çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. İnsan beynindeki tüm nöron ve bağlantıları detaylıca simüle etmek isteseydik, yaklaşık 2.7 milyar watt, 2.7 gigawatt güç tüketen bir bilgisayara ihtiyaç duyardık. Bu dev bir nükleer santralin anlık güç tüketimine yakın bir değerdir. Karşılaştırmak gerekirse insan beyni bu iş için yalnızca 12 watt harcıyor. Arada 100 milyon katın üzerinde bir verimlilik farkı var. Bu uçurum genel yapay zekaya giden yolda büyük bir bariyer oluşturuyor. İnsan gibi esnek ve yaratıcı düşünen, her konuda akıl yürütebilen bir yapay zeka geliştirmek istiyoruz. Ancak böyle bir sistem bugünkü teknolojimizle inanılmaz boyutta bir enerjiye ihtiyaç duyabilir. Sadece tek bir insan beynini taklit etmek bile nükleer santral ölçeğinde güç gerektiriyorsa, milyarlarca insanın bildiği her şeyi aşan süper zeka hayallerimizi beslemek, medeniyetimizin tüm enerji üretimini tüketebilir. Kuramsal bir süper yapay zeka sadece insan beynini değil, insanın kolektif zekasını da geçmek zorunda olacağından, şu an kullandığımız toplam enerjinin bile ötesine geçen bir ihtiyaç ortaya çıkabilir. Tabii ki mühendisler bu durumu biliyor ve daha verimli AI sistemleri üzerine çalışıyorlar. Özel tasarım çipler, örneğin yapay sinir ağları için optimize edilmiş TPU'lar veya nöromorfik yongalar geliştiriliyor. Bu çipler genel amaçlı işlemcilere kıyasla belirli yapay zeka görevlerini daha az enerjiyle yapabilecek şekilde üretiliyor. Örneğin beyin benzeri prensiplerle çalışan nöromorfik çipler hesaplamayı dijitalden farklı bir şekilde yapıp enerji tasarrufu sağlama potansiyeline sahip. Aynı zamanda algoritma tarafında da iyileştirmeler var. Daha az hesaplama gerektiren akıllı öğrenme yöntemleri, model sıkıştırma teknikleri, gereksiz işlemleri budayan optimizasyonlar gibi yaklaşımlarla enerji yükü azaltılmaya çalışılıyor. Yani yapay zeka alanında bir yeşil devrim arayışı sürüyor da diyebiliriz. Buna rağmen şu an itibariyle yapay zeka sektörünün enerji ayak izi giderek büyüyen bir endişe konusu olmaya devam ediyor. Bugünkü yapay zeka örneklerine baktığımızda çoğunun dar uzmanlık alanlarında parladığını görüyoruz. Yapay zeka ile insan zekası arasındaki farkları anlamak için bu iki sistemin bilgi işleme yöntemlerine daha yakından bakmak faydalı olacaktır. Dijital sistemler, yani bugünkü bilgisayarlar ve AI'lar, temelde milyarlarca minik anahtarın, transistörlerin açılıp kapanmasına dayanır. Bu sistemler kesin mantık üzerine kuruludur. Bir devre ya akım geçirir ya da geçirmez. 1 veya 0. Bu bilgi işlemede yüksek bir kesinlik ve tekrar edilebilirlik sağlar. Örneğin aynı hesaplamayı bilgisayarda 100 defa yapsanız her seferinde aynı sonucu alırsınız. Tabii donanımda bir arıza yoksa. Ancak bu kesinliğin bir bedeli vardır. Her işlem belirli bir enerjiyi şart koşar ve karmaşıklık arttıkça enerji tüketimi doğrusal biçimde yükselir. Biyolojik beyin ise bambaşka bir yaklaşım benimser. Beynimizde bilgi, nöron adı verilen hücre ağlarında elektriksel ve kimyasal sinyaller olarak akar. Fakat bu sinyaller dijital sistemlerdeki gibi katı 0-1 sinyalleri değildir. Her nöron diğerinden gelen uyarıları toplar ve ancak belli bir eşiği aşarsa bir elektriksel uyarı aksiyon potansiyeli gönderir. Üstelik bu ışık değeri ve nöronun verdiği tepki içinde bulunduğu duruma göre değişkenlik gösterebilir. Nöronlar arası iletişim deterministik değil, yani her zaman aynı girdi, aynı çıktıyı üretmez. Sinapslardaki kimyasal ortam, uyarı sıklığı, hatta vücudun hormonal durumu bile bu iletimi etkiler. Tüm bunlar kulağa güvensiz bir hesaplama sistemi gibi gelebilir. Ancak doğa bu sistemi müthiş bir şekilde optimize etmiştir. Beynin hesaplamaları yeterince doğru, yeterince hızlı ve minimum enerji ilkesiyle çalışır. Örneğin kalabalık bir partide birkaç arkadaşınızla sohbet ettiğinizi düşünün. Ortam gürültülü olsa da arkadaşınızın söylediklerini genel hatlarıyla anlarsınız. Arada bir kelimeyi duymazsınız bile. Beyniniz bağlamdan tahmin ederek cümlenin anlam bütünlüğünü korur. Bilgisayar içinse bu durum kabustur. Gürültüyü ayıklamak ve eksik kelimeyi tahmin etmek için muazzam işlem gücü gerekir. Beynimiz adeta gürültünün içinden anlam damıtabilen bir organik makine gibidir. Hata yapma payı vardır ama önemli olan bütününü korur. Bu sayede hesaplama yaparken enerjiden tasarruf eder. Bir diğer fark işlem paralelliğidir. Modern bilgisayarlar bile aslında inanılmaz hızlı ardışık işlemler yapar veya sınırlı sayıda paralel donanım birimi kullanırlar. Beynimizde ise 86 milyar nöron aynı anda ateşleyebilir. Bu gerçek paralellik, birbiriyle etkileşimli süreçlerin aynı vakitte yürümesine olanak tanır. Örneğin yolda yürürken bir yandan sohbet edip bir yandan etrafınıza bakabilirsiniz. Bunların her biri beynin ayrı bir bölümünde paralel işlenir ve koordine olur. Paralel işlem aynı zamanda hata toleransı demektir. Bazı nöronlar hata yapsa da diğerleri onu telafi eder. Tek tük arızalar sistemi çökertmez. Dijital bir sistemde ise yanlış giden tek bir bit bile çıktığı tamamen bozabilir. Bu yüzden dijital devreler hata olmasın diye yüksek enerji harcar. Özetle dijital ve biyolojik hesaplama iki farklı mühendislik yaklaşımı gibidir. Dijital tarafta kesinlik ve hız ön planda,
Biyolojik tarafta esneklik ve enerji tasarrufu. Elbette dijital sistemlerde zamanla biyolojik ilkelere yaklaşıyor. Örneğin bazı yeni yongalarda analog hesaplama veya olay temelli event driven işlem gibi yaklaşımlar benimseniyor ki bunlar beynin çalışma şeklinden ilham alıyor. Yine de günün sonunda şu anki yapay zekaların hesaplama modeliyle beynimizin arasında derin bir uçurum var. Bu uçurum enerji kullanma biçimlerine de yansıyor. Biri petrolden yakıt alan bir spor araba ise diğeri gün ışığıyla yetinen bir güneş paneli tarlası gibi. İnsan zekasını yapay sistemlerden ayıran önemli unsurlardan biri de bedenlenmiş oluşudur. Zekamız soyut bir işlemcinin soğuk hesaplarından ibaret değil. Tam aksine bedenimizle ve çevremizle sürekli etkileşim halinde gelişiyor. Ünlü sinir bilimci Antonio Damasio, zihin ve bilincin anlaşılması konusunda bedenin önemine özellikle vurgu yapıyor. Damasio'ya göre düşüncelerimiz ve bilinçli deneyimimiz, beyin, beden ve çevrenin etkileşiminden doğar. Yani akıl vücudumuzdan bağımsız süzülen bir hayalet değil, kalp atışlarımız, hormonlarımız, kas gerilimlerimiz, kısacası bedensel durumlarımız zekamızın ayrılmaz bir parçası. Günlük hayattan basit bir örnek düşünelim. Heyecanlandığınızda kalp atışlarınız hızlanır, karnınızda kelebekler uçuşur, avuçlarınız terler. Bu bedensel tepkiler kararlarınızı ve düşüncelerinizi etkiler. İşte Damasio'nun somatik işaretleyici, somatik marker dediği şey de budur. Beynimizdeki duygusal ve fizyolojik sinyaller düşüncelerimize rehberlik eder. Mesela tehlikeli bir durumla karşılaştığınızda hissettiğiniz korku bedendeki adrenalin patlamasıyla gelir. Sizi daha temkinli düşünmeye iter. Bu şekilde zihin bedenden ayrı değil, onunla birlikte çalışır. Bedenlenmiş zekanın bir diğer yönü de çevre ile etkileşim meselesidir. Biz dünyayı bedenimiz aracılığıyla öğreniriz. Dokunarak, koklayarak, hareket ederek. Zihnimizin soyut kabiliyetleri bile temelde bu somut deneyimlerin üzerine inşa edilmiştir. Örneğin çocuklar oyuncaklarla oynarken fiziksel dünyanın kurallarını öğrenir ve bu ileride fizik kavramlarını anlamalarına zemin hazırlar. Kısacası zeka bir ekosistem olgusudur. Beyin, beden ve çevre üçlüsünün sürekli bilgi alışverişiyle ortaya çıkar. Bu yüzden bir yapay zekayı salt bir yazılım olarak tasarlayıp bir kutuya hapsetmek, onun insan düzeyinde genel zekaya ulaşmasını zorlaştırabilir. Pek çok uzman gerçek bir genel AI geliştirmek için bu AI'ye bir beden vermek ve çevresiyle etkileşime sokmak gerektiğini öne sürüyor. Bedenlenme olmadan yapay bir genel zekanın dünyayı anlaması eksik kalabilir. Dikkat çekici bir destekleyici örnek, beden olmadan da öğrenme benzeri adaptasyonlar gösterebilen bazı ilkel canlılardır. Örneğin balıklarda veya bitkilerde bile basit öğrenme ve uyumlanma davranışları gözlemlenebiliyor. Tek hücreli bir amip ortamında tekrar eden bir uyarana zamanla daha az tepki vermeye alışabilir. Veya güneşe yönelen bir bitki bulunduğu ortama göre formunu değiştirebilir. Bu tür bulgular zekanın ve öğrenmenin sadece beyne has bir şey olmadığını, yaşamın geneline yayılan bir adaptasyon kabiliyeti olduğunu gösteriyor. Embodied Cognition, bedenlenmiş biliş yaklaşımı da tam olarak bunu vurguluyor. Zeka bir beden ve çevre içerisinde vücut bulur. Yapay zeka araştırmalarında da bu kavram gittikçe önem kazanıyor. Örneğin robotik alanında AI'ları fiziksel robot bedenlerine entegre ederek daha insan benzeri öğrenme sağlanmaya çalışılıyor. Bir robot sadece simülasyonda değil, gerçek dünyada yürümeyi öğrenirken zeka ile bedenlenmiş deneyim birleşiyor. Keza otonom araçlar sensörler aracılığıyla çevrelerini hissederek karar almayı öğreniyorlar. Bu gelişmeler yapay zekaya bir nevi beden kazandırma çabaları olarak görülebilir. Antonio Damasio'nun perspektiflerinden bakarsak, yapay zeka insan seviyesine gelecekse muhtemelen bedensiz bir beyin olarak değil, bedenli bir varlık olarak gelecektir. Belki ileride robotik bedenlerde yaşayan veya biyolojik bedene entegre olmuş AI sistemleri görmemiz bu yüzden şaşırtıcı olmayacak. Öte yandan bedenlenme konusu felsefi tartışmalara da açık. Acaba bütünüyle bedensiz ama insan gibi düşünebilen bir zeka mümkün mü? Şimdilik bu sorunun cevabı belirsiz. Ancak bildiğimiz bir şey var ki beden sahibi olmak zekaya muazzam bir avantaj sağlıyor. Biz insanlar bunun canlı kanıtıyız. Serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.